Herkese merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Ben Ögün. Ben de Orhun. Bugün beraber One Punch Man 3. sezon 12. bölümü seyredeceğiz. Aslında Orhun'da bilmediği şey, bu bölüm aslında final bölümü. Harbi mi? Evet. Vallahi bilmiyordum. Bilmediğimi nasıl biliyordum peki? Eminim, çünkü körlemesini atlıyoruz aslında. Bir fragman bir şey de seyretmiyoruz, bir bilgi de edinmeden atlıyoruz. Bu final bölümü. Yani bayağı bir karşılaşmayacağız gibi gözüküyor. Bir daha umarım 4. sezonda daha hazırlıklı gelirler. Daha iyi animasyonlar, Evet. daha iyi bir hikaye yapısı oluşturulur. Saitama'yı falan daha çok görürüz. Bu final bölümü olduğu için umarım odaklanırlar, Saitama gibi ana karakterlere odaklanılır. Bakalım, önceki bölümde Evsiz İmparator ve Black Sperm gibi bayağı ejderha seviyesi canavarlara denk geldik. Bizim SSV kahramanlarımız da şu an onlarla savaşıyorlar. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Bunlar da var. Bir bölüme hepsini nasıl sığdıracaklar onu da bilmiyorum. Göreceğiz. Çok şey gibi hissediyorum. Böyle final bölümünü yarım bırakmalı bir şekilde bırakacak. Hani heyecan unsurunu yüksek tutmaya çalışacaklar. Hevesimizi kursağımızda bırakacaklar gibi düşünüyorum. Evet, büyük ihtimalle öyle bir şey olacak. Başlayalım. İyi seyirler dilerim. King sonunda. Valla. Aha, bizim kartı. Güzel. Aga siz neredesiniz? Özettiler kendilerini. Ağzı bile oynamıyor. Bu ne lan? Ağzı bile oynamıyor. He, içine iç ses sonuçta. Okey, anlaşıldı. Ama bunun ağzı çok garip. Aşırı Oynamasa daha güçlenmiş, iyiymiş. Saitama'nın klasik bir sözü bu. Saitama'nın lafını aldı aslında. Her zaman dürüst aslında. Nasıl gruplar alacaklar? Doymuyor. Sıra sende. Bütün olarak yuttu. Aa, Ejderha seviye. Demek güçlüsü. İçten yiyor. Güzel eşleşme aslında. Çok avantajlı gibi duruyor. 怪人に先を越され激しく落俺は体格なったんだしがみ殿のパワースピードだがそういかだっただいたいお前昆虫怪人のくせに黒光りしていないがっかりだなんだと今ので俺の実力を盛りでいるならお前がっかりだこの肉体は筋肉が肥大化すぎないが少なくともお前より性能を教えておく絶対に見せてはいけないと言われて3人地球最強生物キングさん怒らせればキングに響き Her şey buna bağlandı. Ama tatmak cidden güçlü. Bunda hemfikiriz. Öyle mi? Garıyla mı kapıştın daha önce? Şeyde çocuk da vardı ya, beraber kapışmışlardı. Böcek tanrısı ve mumya tarzı bir canavarla. Şov başlasın. Okey. Düşündüğümüzden daha da güçlüymüş. Asıl One Punch Man bu. Aa, Saitama. Aa. Bu köpeğe denk geldi. Bu gerçekten yaşanacak mı? Gürültü yapan kocan canavar kendisi aslında. Eğitimsiz köpek. Kızdı. Otur. Kayıtta olmasaydık bu sahneyi tekrar izlerdim. Hepsi fark etti. Çok güçlü bir patlamanın olduğunu. Ve hepsi tedirgin oldu. Bir tık ciddi vurdu. Bu kadar güç ne var diye hepsi tedirgin oldu bu arada.
Bu sahneyi kesinlikle daha sonra tekrar izleyeceğim. Bu önemli aslında. Çünkü herkes ilk defa Saitama değil de böyle bir gücün varlığını öğreniyor. 突入チーム無事か。応答しろ。何が起きた。くそ、状況が。 Aa, Saitama'nın evi. 地震いや衝撃波か。周囲に高エネルギー探知班以外からの桁外れの威力だ。ということはまさか志高いさと向かっていてもおかしくはない。 Saklamış gidi. Anladı. あのポッチを一撃でまだこっちに気づいてん。不意打ちをかます。 Saldıracak mı cidden? Büyük bir hata. 猫松 Tıraş etti. Kedi köpekle uğraşıyor. 犬もか。捕まえ。やばいぞこいつ。命をかけてまで頑張る擬人協会にないし。逃げりゃ。 Gelmiş. Oo. Psychic ders kapışacak. これは Güzel bir girişti. そちらから来てくれるとは嬉しいとへようこそ。相手をするようがあるってた戦超能力の我が名はギョロギョロ怪人協会の参謀怪人とした新世界の創造主とな。 Hiçbir işe yaramayacak gibi. Tatsumaki de cidden inanılmaz güçlü. Tatsumaki miydi ismi? Poz vermiş. Poz. その程度私のバリアを突き抜けた。し、このままでは分が悪いようだ。いいだろう。ならばこちらも出し惜しみはしない。真の姿で戦うとしよう。竜巻よ。 Tatsumaki evet. 上の超能力者と会うのは初めてか。まあ楽しむといい。重力超激量。重力300倍。潰れた干し柿になってしまえ。 Bu çizime bak. Tam Saitama gibi davranıyor. Fark ettim bilmiyorum. グッと押した時枕を変えたから肩が凝るのよね。 Tek bir bakışıyla yaptı bunu. Uf. この想定をはるかに超える能力比較の仕方はいいか。 Hala çok rahat davranıyor ama. Aa, asıl普段は Öğreticisi ama. Aynen. final bölümüne yakışır bir sahne geliyor. ですらそこの馬券 Nerede? おかしい。私絶対に逆らわないに洗脳して育ててきたのに。 Kimle karşılaşmış olabilir ki? Başka kahraman. 待ってくれ。ついてはら。ほどの強敵。いやこっちは竜巻だぞ。来てく。どくなんだ。 Aa, geliyor. Saitama ile mi karşılaşmış? Yok daha karşılaşmadılar bence. Ben de şu an Saitama ile kapışıyor. O yüzden sıkıntıda. Evet. 二人組の全裸男犬猫次は何かと思ったらいいわけわからんのが出てきたな本がするになって散歩してたんだが先ほどの衝撃ただ持ってきてみたが霊界やかし法廷なのか危険とかさっき来てるのをなやりかえ Niye dojluyor Saitama? 攻撃してくんのか Niye kaçınıyor? Abi bu ölmemiş miydi? Pochi. İlk defa Saitama'nın yumruğundan sağ Yok çıkan hayır. biri. Saitama bilerek öldürmedi. Bir hayvan falan diye düşündüğü için öldürmedi. Öyle güçlü bir yumrukta ölmüştü bence. Ha bunu görünce kaçtı. こっちに何撃った Ha, pelerini yanmasını dojlamış. 手加減に手加減服部ではこの怪物たちの男だった何かの正体ムカデとされてモンストタウンのバカ Evet, Saitama'ydı başından beri. 業界役この男これは久々だ独自人細胞す直感しこの男こそ我が復活の生贄としてふさわしい Daha da güçleniyor. 頂上決私は貴様に今日取り付ける生物的強さの極致それがどこまで腰に通用するべきす Vallahi biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. 自我や感情を呼び覚ますことができるのかあまたの生贄
へと成長していった思考の Ha, önceden insanmış bak. Bir de. 生贄としての面お前をここに導いたのだ。さあ戦闘実験のように私と戦いその肉体を捧げる。なぜなら私は神として降臨すべく古よりその復活を予言されていた。いやもういいもういい。こっちはお前に全然興味ないから。一人で勝手に盛り上がってんじゃねえ。悪いけどなんと巨大兵器なんとかとか最終進化なんとかとか全宇宙のなんとかとかなんとかのかんとかとかこれまで前みたいなやつ散々相手してきたんだ。 Evet cidden öyle. そいつらと何が違うんだ。究極生命なんとかっつったらどうせワンパンで終わるんだろ。 Çok küçümsedi. 退屈してたんだな。お前は強くなっただけで目的地に着いたと勘違いしてくるならこ言っとくけど来ねえからな。私は神になるべき存在。 Yine. Çok hızlı kendini yeniliyor. Pelerin falan kalmadı. 怪人になると雷から生えてくる。 Saçları yıldırımdan uçmuş. One Punch Man. Normal bir yumruk. これも Okey. Origin de sonu bu kadarmış. Aa Garo sonunda. King'in kalbine satıyor. ならばシルバーファングに白を任せしたがそういういや二手には二人だろ常識的に考えなんでが一人になるんだよ我慢頼りがいちが適応になるのだそうこれは雲いやダメだ高尚な表現だと感情誰にも気づかれず何にも干渉動かない微生物だいやこれもダメだ限りなく無に近くてそれでいてふんわり漂うような人質 Aha yine çocuk. Niye içeride bu? Bence bu şekilde değiştiren. 持って逃げ回ってたんだ。実はあっちの方から顔追いかけてきてるキングがいるよね。 Evet doğru söylüyor olabilirsin. 出てってよ。とそれはこの音はキングエンジン。 Anladı. 俺はやめておいた方がいい近づくなら俺じゃなくて他のヒーローにした方が賢明だ甘えたってどうしようもないもんはどうしようもない相手が俺だと Bence aynen bu canavar. することになる Evet. で見抜く Çok 俺様の変身は完璧だったはず。まずいやられる。変身体が乱れる。何これ怖いよ埼玉市なんとか Çok güzel bir eşleşme. ワンパンで One Punch Man 3. sezon 12. bölümü bitmiş bulunmaktayız. Üzüldüğüm bir konu oldu. Bu Orochisama'nın Saitama'nın hedeflerine ulaşabileceğini yani bu limit aşma olayı Garogoro'nun gerçekleştirdiği canavar etiyle mi neyle işte limit aşma olayıyla Orochisama belki de o seviyeye gelir diye bakmışım Saitama seviyesine ama yakından bile geçmedi. Normal yumruğa gitti. Ama bu bölüm uzun zamandır görmek istediğim bir bölümdü. Yani 3. sonu ilk defa hatta eminim bu bölüm en yüksek puanı alacak bir bölüm. Çünkü Saitama en uzun hatta tek gördüğümüz bölüm bu neredeyse. Bütün bölüm boyunca 10 dakika bile Saitama görmemiştik. Şimdi bu bölüm bizi cidden tatmin etti bence. Sonunda güzel bir bölüm görebildik. Ya hem sonunda açıkta bırakmadılar öyle aman aman. Ben çok fazla böyle savaş sahnesinin ortasında kesilecek gibi düşünüyordum. Ve dediğin gibi 3. sezonun en iyi bölümüydü. Ya çok bu hani bölüm çok iyi bir bölüm olduğu için değil ama hani diğer bölümler çok kötüydü. Bu sebepten benim şu konuda bir hayal kırıklığım oldu. 1. sezonda yanılmıyorsam final bölümü olması lazım. Başka bir galaksiden bir
karakter geliyordu. Onu da zaten Orochi-sama burada bahsetmişti, bunu öldüren kişi demek ki bu diye. Ya Orochi-sama'nın bahsettiği o başka dünyadan gelen karakter Saitama ile daha uzun süre kapıştı ve daha epik bir savaşları vardı. Yani ben bir noktada Orochi'nin acaba hani o gelen ziyaretçinin daha güçlüsü olduğunu düşünmüştüm. Sonuçta bir ürün eseri ortaya çıkan bir şey. Sınırlarını aşmış ve kaldırmış bir karakter. Hani yine en azından ondan daha üst olmasa da o tarzda bir savaş sahnesi bekliyordum. Ama o birazcık tatmin edemedi beni. O birinci sezon sonundaki kaptan ismini ben de hatırlayamadım. Bahsediyorlardı Evet. bu bölümde de G ile baş. Onunla savaşın uzun sürmesi yine tek yumrukta yedi bu arada. Yine tek yumruk yedi. Savaşın uzun sürmesi Saitama'nın izin vermesiydi. Burada da aslında Saitama izin verdi. Sadece fazla uzun tutmamışlar. Evet. Saitama canavarlarla savaşırken onlara biraz izin veriyor. Onlara şans veriyor. Güçlerini öğrenmek için biraz şans veriyor. Yani kendilerinin sınırlarını aşsınlar biraz da. Yani imkan veriyor onlara ki ne yapabildiklerini görmek için. Ama işte Hepsini tek atabilir. Burada gördüğümüz her şeye tek atabiliyor aslında. O köpeğe de tek atabilir. Azman canavara da tek atabilir aslında. Ama tek atmadığını bilerek bunu kendisi tercih ediyor. Bazı yumruklarını çok zayıf atıyor bilerek, bazılarını çok güçlü atıyor. Normal yumruğu falan var. Gerçek ciddi yumruğu falan var. Kendisi Evet. kendi yumruk türleri var. Düşmanlarına göre atabiliyor ama herkes tek atıyor. Onu anlamış oldum. hani burada Orochi ile savaşırken normal yumruk gibi vurmuştu. Ama önce birinci sezonun finalinde gerçekleşen savaşta onca yumruğun ardından ciddi yumruk diye böyle bir yumruk sonucu kazanmıştı. Hani o aşamaya, o seviyeye ulaşan bir yumruk vurmuştu. Bu yine daha alt seviye bir yumruktu. Evet ama o ilk sezonundaki adam canavar aslında zaten çok güçlü. Canavar değil mi? Uzaylı. Zaten o çok güçlü birisiydi. Çünkü evrenin yöneticisiydi. Zaten evrenin yöneticisi bütün evrenindeki en güçlü varlıkmış zaten ki kendisinden daha güçlü bir varlık bulmak için 20 yıldır Saitama'yı arıyormuş. Yani zaten onun şu ana kadar karşılaştığımız en güçlü varlık olduğunu ben düşünüyorum. Tabii Tatsumaki konusunda emin değilim. Belki Tatsumaki daha güçlüdür, emin değilim. Çünkü Tatsumaki bu bölüm bize bayağı şey gösterdi. Çok güçlü olduğunu gösterdi. Ya bir Saitama seviyesi olduğunu tabii ki düşünmüyorum. Ama bayağı güçlü birisi olduğuna eminim. Ya benim beklentilerim genelde şu yönde oluyor. Dizi ilerledikçe karşılaşılan kişilerin güçleri artmalı. Hani örnek vermek gerekirse Bleach'teki gibi. Yani anladım. zaman geçtikçe daha büyük savaşlar izlemeyiz Yok. gibi düşünüyorum. İlk Daha se- çok tatmin. İlk sezon bittikten sonra ben öyle bir şey olmayacağını zaten düşünmüştüm. Çünkü ilk sezonda bile direkt ilk sezonun finalinde evrenin yöneticisini getirdiler. Daha kim olabilir yani? Evrenin yöneticisi geldi direkt. O yüzden ama bence güzeldi. Ben bölümü çok sevdim. Umarım bir sonraki sezon da böyle olur. Bir sonraki sezon bu arada belirtmişler 2027'de çıkacakmış. 2 sene sonra yani bir sene sonra falan. Belki de 2 sene sonra. o Aynen. aşağı yukarı. 2027'de ne zaman çıkacağını bilmiyoruz. Belki de ertelenirdi. Ben aslında buna sevindim uzun olmasına. Çünkü daha iyi hazırlanırlar. Daha iyi bir animasyon olsun. Daha iyi bir hikaye kurgusu olsun. Hikayeyi nasıl anlatılacağını daha iyi çalışırlar. Bu bize iyi bir iş sunsunlar yeter. Benim Ben için bu. böyle düşünmüyorum. Çünkü zaten 2 sezon arasında kaç yıl var? Ben bunu lisede izlemiştim. Ben Altı üniversiteden yıl, evet, mezunum. 6 yıldan Ya fazla. 6 yılda bu kadar kötü bir proje çıktı. 1,5 senede daha da kötüsü çıkar diye düşünüyorum. Yani çok ilk sezonki gibi kesinlikle güzel veya ikinci sezonki gibi güzel animasyonları 1,5 senede toparlayamamışlar. 6 yılda bunu çıkardılarsa diye düşünüyorum. Evet ama 6 yılın tamamında projeye mi odaklandılar? O da bir soru. Belki bu bir buçuk yılda sadece One Punch Man'da odaklanmayacaklar. Belki zaten 4. sezonda çoktan başlamışlardır hazırlıklara da devam edeceklerdir. Bilmiyoruz. Umarım. Bakacağız. Çıkar çıkmaz ama beraber seyredeceğiz. Bundan şüpheniz olmasın. Güzel. Son bölümüne kadar kötüydü ama son bölüm toparladığı gibi. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Başka serilerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. Bye.